şimdi arkadaşlar böyle durduk yere hiç tatsızlık falan çıkarmasaydık ya. Gideceğiz şimdi adamları döveceğiz, möveceğiz, ağlayacaklar falan. Hiç gerek yoktu böyle bir şeye bence ama neyse. Yemek buldun mu yiyeceksin, dayak buldun mu kaçacaksın demiş atalarımız. Bir bildikleri vardır elbet Cengiz. Peker Açıkalın televizyonda insanın hem sinir olup hem de kendini izlemekten alamadığı tipler yaratır. Her ne kadar bir tipin üzerime yapışmasından hoşlanmıyorum dese de Avrupa yakasındaki Gaffur tiplemesiyle bu sınırı çoktan aşmış görünmektedir. Çubuklu pijama satışları patlarken barlarda Gaffur geceleri düzenlenir. Şırnak'ta Gaffur Nasılım Spor adlı bir takım bile kurulur. Oynadığı her projede iz bırakır ama oyunculuğu kadar yaşadığı sansasyonel olaylarla gündeme gelir. Güzel kadınlarla yaptığı evlilikler, oynadığı projelerden olaylı şekilde ayrılması ve bir kadın jüri üyesine yaptığı hakaretlerle o her daim magazin gündeminden düşmeyen bir isim. Peker Açıkalın 1963 İstanbul Dolapdere doğumludur. Anne tarafından Selanik, baba tarafından Üsküplüdür. İnsanlarla birlikte olmaktan hoşlanan bir karakteri vardır. Çocukluğu için mutlu bir çocukluk geçirdim. İyi bir anne ve iyi bir babanın çocuğuydum der. Yaramaz ve haşarı bir çocukluğu vardır. Okulla pek arası yoktur. Okula gitmek istemez. İlkokul 1. sınıfta temsil kolu başkanı olacağım diye kabul ettim okumayı der Peker Açıkalın. Okul hayatı boyunca doğru düzgün derslere katılmaz. Derse girmiyordum. Sadece tiyatro sahnesine gidip oturuyordum tek başıma. Travmatik bir durum der. Üç kardeşin en afacını Peker, 3 kuşaktır manifaturacılık yapan Açıkalın ailesinin tiyatroya meraklı tek çocuğudur. Arkası yarınlar ve alkış tutkusu baştan çıkarır onu. Aile işini sürdürmesini isteyen babasını önce ikisini birden yürütürüm diye kandırır. 13 yaşına geldiğinde ise kesin kararını açıklar. Tiyatrocu olacaktır. Varoluş nedeni insanı insanla yansıtmaktır çünkü. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın yetenek sınavına girdiği gün heyecandan sesi kısılır. Bir yıl sonra aynı jürinin karşısına çıkıp alnının akıyla kazanır. O dönem okuduğu bölümde Demet Akbağ, Yasemin Yalçın, Fikret Kuşkan, Nejat İşler gibi isimler vardır. Mezun olduktan sonra Nedim Saban, Taner Barlas ve Ali Poyrazoğlu tiyatrolarında sahneye çıkar. 1987 yılında Nilüfer Açıkalın'la evlenir. 1994'te boşanır. Adının ilk duyulması Kim Bunlarla olur. Komik ve tuhaftır. İnsanın hem sinir olup hem kendini izlemekten alıkoyamadığı tipler yaratır. 1989 yılında TRT'de yayınlanan bir komedi programıydı Kim Bunlar. Onlar Ali Poyrazoğlu önderliğinde bir araya gelmiş 5 gençtir. Levent Kazak, Levent Tülek, Pelin Supir, Nilüfer Açıkalın ve Peker Açıkalın. Bir kuşak onların skeçleriyle büyüdü dense yeridir. Fakat şansları ilk çıkışlarındaki kadar yaver gitmeyen Kim Bunlar ekibinin diğer üyeleri gibi onu da parlak bir rolde görmek mümkün olmaz. Ne tiyatroda ne de sinemada. Televizyondaysa Cümbüş Sokak, Gülşen abi gibi dizilerde oynadıktan sonra uzun sürecek Çiçek Taksi macerasıyla şansı dönmeye başlar. 4 sene taksici Ömer olarak yaşadıktan sonra artık televizyon dizisinde oynamam der. Bir karakterin üzerine fazla yapışmasını tercih etmez çünkü. Ama 2002 yılında gelen Ekmek Teknesi teklifi Türk örf adetlerine uygun bir aile dizisi olarak onu cezbeder. 2000 yılında eski karısı Nilüfer Açıkalın'la birlikte Orhan Oğuz'un çektiği Karakent'in Çocuklarında oynayarak sinemaya adım atar. Bunu planlamıştır dediğine göre. Tıpkı 2000'de bir kız çocuğu sahibi olmayı planladığı gibi. Bunu izleyen yıllar boyunca basında en çok şarkıcı Niran Ünsal'la kızları Narin Şeker'in velayeti üzerine yaptıkları bitmek tükenmek bilmez tartışmalarla yer alırlar. Bir gün kızını annesine göstermediği, başka bir gün birbirlerini uyuşturucu kullanmakla suçladıkları için adliye koridorlarını aşındırırlar. Sonuçta Narin Şeker babasında kalır. 2005 yılında tekrar evlenip ikinci kızı Prim Yakut'u kucağına alan Peker Açıkalın, baba olmanın onu insan yaptığını söyler hep. Yıllarca da bütün çalışmalarını akşam eve dönüp kızına yemek pişirecek, masal okuyabilecek şekilde ayarlar. Komik olmayan tek rolünü Kolay Para filminde oynar ve yine bu filmde kariyerindeki tek ödülünü alır. 2003 Sadri Alışık en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülü. Bu film hayatında bir dönüm noktasıdır. Kış ortasında üzerinde tişörtle oynadığı için önce zatürre olur. Ardından aort kökü iltihaplanması nedeniyle tıp literatürüne geçen bir ameliyat geçirir. Kalbi 16 saat dışarıda kalarak aort kökü değiştirilir. 37 kiloya düşen Açıkalın yarım kalan filmini sayıkladığı 97 günlük yoğun bakımdan adeta yeni bir insan olarak çıkar. Hayatı daha çok ciddiye alan bir insan. Ölüp ölüp dirildiği bu günler için ben aslında öldüm, sonra dirildim. 2011'de kalp krizi geçirdim. Eks oldum. İlk eksim 19-20 saniye olmuş.
ikincisi 1 dakikayı geçerken geri döndürmüşler. Ondan sonra kalp pili takıldı der. Film uğruna hayatını riske atan Peker Açıkalın, Gülcemal'i doktorlarımın izni olmadan çektim. Ameliyat ol, öyle filmini çek dediler. Hayır, önce filmi çekeyim, sonra ameliyat dedim. Filmi bitirdim, ameliyatım oldum. Sanatım için hayatımı her zaman tehlikeye attım. Gerekirse gene atarım. Kalbimin pili var ve 120 yıl garanti verdiler. 120 yıl iyi bir süre der. Kolay Paradan sonra Hababam Sınıfı ekibine katılır ve Arzu filmin bunu izleyen Hababam ve Maskeli Beşler serilerinin vazgeçilmez oyuncusu olur. İlkinde Psikonuman, ikincisinde Bahattin olarak yoluna devam ederken karşısına onu hayatının hiçbir döneminde olmadığı kadar popüler kılacak Gaffur çıkar. Kimdir Gaffur? Pijama, terlik ve atletten başka hiçbir şeyi olmayan, hayatını 100 kelimeyle devam ettiren bir adam. Açıkalının tanımıyla. Ama işte Gaffur manyağı ortalığı kasıp kavuruyor. Kendisi Gaffur'a mesafeli durmaya çalıştığını söylese de artık bu gidişatı durdurmak pek de mümkün değil. Kenan Doğulu'nun Gaffur'un dansıyla anılan şarkısı Cakkadı, Açıkalın'ın katıldığı programların fon müziği oldu. Ünlü oyuncu Peker Açıkalın'ın en ilginç ve kamuoyunun en çok ilgisini çeken olaylardan biri de 30 yaşına kadar ateist olduğunu söylemesi olur. Bir röportajda batıl inançların var mı sorusuna sanatçı, yok kaldı ki ben 30 yaşıma kadar ateistim diye cevap verir. Peker Açıkalın önce İncil'i ve Tevrat'ı okuduğunu belirterek Kur'an'a gönülden bağlandığını ve değiştiğini belirtir. Yine en çok tartışılan olaylardan biri ise Ivana Sert'e motor demesi. Ivana Sert, Karımı Gördünüz mü filminde birlikte oynadığı Peker Açıkalın'ı bana ekrandan motor dedi diyerek savcılığa şikayet etmişti. Uzun zaman oyuncu Çiğdem Koç'la aşk yaşayan Peker Açıkalın, evlenmeden çocuk yaptığınız tepkilerine sosyal medya hesabından duyanlar ve duymayanlara, meraklısına, tüm sülaleme inanmayanlara, Çiğdem Koç Hanım'la evliliğimizin evlilik cüzdanının resmidir diyerek evlilik cüzdanıyla yanıt verir. Sanat dünyası ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunur Açıkalın. Televizyon ve sinema piyasasında da her kesimde olduğu gibi ayrışma ve kamplaşmalar var. Ben yıllardır ayrışmalardan uzak durdum. Paçamı asla ne mafyaya ne de siyasilere kaptırmadım. Kimsenin yanına giderek eğilmedim. Bu dönemde dik duranlar dışlanıyorlar. Yarı aç, yarı tok yaşayan, evinde umutla film ve dizi teklifi bekleyen tiyatro oyuncuları var. Yıllar önce ekonomik sebeplerden tiyatrosunu kapatmak zorunda kalır. 1994'te ekonomik kriz patlayınca Peker Açıkalın tiyatrosunu kapatmak zorunda kaldım. Dekorları kırdım, parçaladım. O kriz beni çok dağıttı diye konuşur. Şu anda nasıl bir ruh halindesiniz? Çok mutluyum. Mutlu, rahat, keyifli. Mesela 3 kıştır evimden çıkmıyorum. Yazıyorum, çiziyorum. Ama bir kişi kapımı çalmadı. Kendisini çok zengin sananlara ise şu yanıtı verir. Gönlüm zengin, cüzdanım değil. Malım, mülküm, servetim yok. Ayrıca 150 bin lira vergi borcum var. 2 çocuğumu da devlet okulunda okutuyorum. Bu ülkede bir bara gidip lüks otomobilinden inerken fotoğraf çektiren sanatçılar var. Bir de o bara bile gitmenin anlamsız olduğunu bilen sanatçılar var. Ben ikinci şıktanım der. Peker Açıkalın yıllar önce Erol Köse'ye neden tokat attığını katıldığı programda anlatır. Sahnede fıkra anlatmaya çalıştı ama sahnede izin almadığı için ben de sinirlendim. Ense tıraşını yeni yapmış o akşamüstü yavrum. Bu ne güzel ense dedim ve çat diye yapıştırdım. Kendisiyle o gün tanıştım ve bir daha da hiç karşılaşmadım. Ona beni tanımadan özelim hakkında yorum yapmak iznini vermiyorum der. Oyunculuğuyla, aşklarıyla, gaflarıyla, yaptıklarıyla her daim ülkenin gündeminden düşmeyen Peker Açıkalın'a sağlıklı ve bol ödüllü filmler ve uzun ömürler diliyoruz. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.